doktoramı bitirdikten sonra NASA'da sözleşmeli personel olarak işe başladım. Birisi çıkmış demiş ki Serkan Gölge NASA'ya çalışmazdı, CIA adına çalışır. Would like to thank President Erdogan İlk başta ağırlaşmış müebbete yargılandım. for releasing detainee Serkan Gölge, Daha sonradan bu 7,5 yıla düşürüldü. who was in detention in different forms of detention, and I appreciate that very much. Daha sonra da 5 yıla düşürdü. 5 yılın ben yatar süresi var. Onu çoktan bitirmiştim zaten. Yattığım süre bittiği halde bırakmıyorlardı. Amerikan devletinin ve bürokrasisinin inanılmaz baskısı olduğunu biliyorum. Hatta hatırlarsanız belki Beyaz Saray düzeyinde bir görüşme sürekli oluyordu. A very nice tribute, and he'll be coming back at some point in the not too distant future. Amerika üstünden herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda NASA'da çalışan bir akademisyen ve bir bilim adamı Serkan Gölge ile beraberiz. Serkan Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz evimize. Hoş bulduk, sağ olasınız. Türkiye sizi tabii medyada Amerika'daki işine dönmek isteyen bilim adamı diye manşetlerden tanıyor. Ama burada biz sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Ama ondan önce ben bir sormak istiyorum. NASA'da ne iş yaparsınız? NASA'da uzay radyasyon alanında çalışıyorum. Uzaya çıkan astronotların veya insanların uzay radyasyonundan bunları daha iyi nasıl koruyabiliriz? Bu astronotların korunması için yapılan uzay araçlarının daha iyi nasıl bir hale getirebiliriz? Şeklinde kısaca özetlemem gerekirse bunlarla ilgileniyorum burada. Sizi medyadan bu şekilde tanıyoruz ama esasında sizi sizden tanımak istiyoruz. Serkan Gölge kimdir? Antakya Hatay doğumluyum. Orada büyüdüm. Ortaokul lise sürecimi orada okuduktan sonra İstanbul'da bir üniversitede fizik bölümünde başladım. Daha sonra Amerika'da doktoramı yapmak üzere buraya geldim 2003 yılında. 2010 yılında doktoramı bitirdikten sonra NASA'da burada sözleşmeli personel olarak işe başladım. Malum biliyorsunuz 2016 yılında ülkemizde talihsiz bir darbe girişimi oldu. Bu haksız yere tutuklananlardan bir tanesi de bendim. Ben zaten her sene tatile gidiyordum. O sene de normal tatilime gitmişti. Saçma sapan bir ihbar sonucu işte Serkan Gölge CIA adına çalışır, NASA'ya çalışmaz şeklinde başlayan deli saçması bir süreçten geçtim. 2016 ile 2019 yılları arasında küçücük bir hücrede 3 yıl kaldım. 5-6 metreye 5-6 metre bir yerde. Küçük bir pencereden duvar var zaten karşınızda. Sadece duvarı görebiliyorsunuz. Orada 23 saat kalıyorsunuz. 1 saat sizi gün içerisinde küçük bir böyle bir havalandırma gibi bir yer var. Oraya beraber çıkıyordum. Bir nevi böyle uzay aracındaki, uzaydaki bir insanın yalnızlığı gibi bir şey miydi? Evet. Aslına bakarsanız ben buna benzer bir espriyi şöyle yapmıştım. Ben cezaevinden çıktıktan, Amerika'ya döndükten sonra bu Amerika'daki basın bültenlerinden bir tanesi benimle röportaj yapmaya geldiğimde şöyle demiştim. Buradan demiştim ki sesleniyorum yetkililere, NASA'ya sesleniyorum. Ben hazırım. Astronotların Mars'a giderken gerçekten onlarınki hakikaten ciddi bir hücre ve uzay boşluğu içerisindesiniz. Yani bu benim için de benzer bir şey oldu diyebilirim yani. O hazır yani Mars'a gidecekler arasında seçmek isterlerse beni de seçebilirler. Buradan NASA'ya sesleniyorum. 2019 yılında cezaevinden çıktım. Çıktıktan sonra yaklaşık olarak 1 sene denetimli serbestlikle Türkiye'de kalmak zorunda kaldım. Daha sonra Amerika'daki işime tekrar döndüm. Buraya zaten beni bekliyorlardı onlar. Bugüne kadar karşılaşmadığım bir coşkuyla karşılaştım. İş arkadaşlarım zaten en başından beri bana sürekli destek oluyorlardı. Amerika'dan bana sürekli mektuplar yazıyorlardı. Ben burada bazı gazetelere röportaj verdikten sonra hiç tanımadığım birçok insan, Amerikalı insan bana mektuplar yazmaya başladı. Yani bunlar tanımadığım insanlar. Yani benim ne kadar dayanıklı olduğumu, benimle gurur duyduklarını şeklinde. Ya bu beni gerçekten çok duygulandırdı. Döndüğümde tekrar her şeyi sıfırdan başlamak zorunda kaldık. 2 sene önce Antakya'da büyük bir deprem oldu. Anne babam, 3 tane yeğenim o gece vefat edenler arasındaydı. 20'ye yakında akrabam vefat etti. Tam böyle hani belli bir süreci aşıp ondan sonra bitmiş derken böyle bir üzücü bir olayla da karşılaştık. Şu anda tabii bunların hepsinin bir acısı var, ağrısı var. Bunları atlatmaya çalışıyoruz. Sonuçta siz Amerika vatandaşısınız. Hapisten çıkmanıza mesela Amerika'nın herhangi bir şekilde etkisi oldu mu? Amerikan devletinin ve bürokrasisinin inanılmaz baskısı olduğunu biliyorum.
bir insan bundan tutuklanır mı? Onlar da şaşırıyorlar. İşte güya işte bir dolar bulmuşlar mesela. Farz edelim ki benim olsun. Bir Amerikan vatandaşının evinde $1 olmasının bundan daha doğal bir şey olabilir mi yani, değil mi? Orada birisi çıkmış demiş ki Serkan Gölgenasa'ya çalışmaz da CIA adına çalışır. Adamlar diyor ki yani ya bunlar şaka mı, gerçek mi? Şimdi onların da aklı hayali almıyor. Normalde ben ilk başta ağırlaşmış müebbette yargılandım. Daha sonradan bu 7,5 yıla düşürüldü. Daha sonradan da 5 yıla düşürüldü. 5 yılın ben yatar süresi var. Onu çoktan bitirmiştim zaten. Fakat beni bırakmıyorlardı. Yattığım süre bittiği halde bırakmıyorlardı. Belki hani orada bakın neden bekletiyorsunuz artık falan gibi bir şey olmuş olabilir. Hatta hatırlarsanız belki Beyaz Saray düzeyinde bir görüşme sürekli oluyordu. Would like to thank President Erdogan for releasing detainee Serkan Gölge, who was in detention in different forms of detention, and I appreciate that very much. That was a very nice tribute, and he'll be coming back at some point in the not too distant future. So that's very good news for the United States and also very good news for Turkey. Siz buradaki insanların size sahip çıkmasından dolayı gururlandığınızı ifade ettiniz. Aslında sizin gibi bir insanın o Türkiye topraklarından çıkıp dünyanın en önemli bilim merkezlerinden birisi olan NASA'da bilim adamı olması, Türkiye insanını gururlandırması gereken bir şey. Yani sizin de gurur duyması gerektiği bir yerde farklı bir davranışta bulunmuşlar. Umarım bir daha yaşanmaz. Aslına bakarsanız ben sadece tek değilim. Benim gibi yüzlercesi var. Çok saygıdeğer bilim kuruluşları, üniversiteleri olsun, araştırma merkezleri olsun, dünyanın önde gelen kuruluşları olsun. Buralarda birçok Türk bilim adamı var. Bu insanlar maalesef her zaman geri plana itilmiş durumda. Türkiye'deki mesela hükümetler tarafından, çünkü ideolojisiyle uyuşmadığı zaman onu geri plana itmeyi tercih ediyor. Amerika'nın bu kadar bilim dünyası tarafından ilgi çekmesinin nedeni zaten sizin bilim yapmanızla daha çok ilgileniyor Amerika. Yani ideolojinizden ziyade sizin ortaya ne koyduğunuzla ilgileniyor. Keşke Türkiye'de bu şekilde böyle bir sizin kim olduğunuzdan ziyade ortaya ne koyduğunuzla ilgilense. Belki o zaman bir gün biz de bilimin cazibe merkezi haline gelebiliriz diye düşünüyorum yani. Bu arkamda gördüğünüz yerde NASA'nın Johnson Space Center'daki müzesi diyelim. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi Ay'dan gelen gerçek taşların burada özel bir kasada muhafaza ediliyor olması, uzaya gidip gelmiş gerçek araçların parçalarının burada bulunuyor olması ve çeşitli uzaydan gelen parçaların burada müzede saklanıyor olması. Bilimin cazip olduğu merkezlerden bir tanesindesiniz. NASA'dasınız. Bu NASA ne iş yapar? NASA birçok iş yapıyor. Bunlardan önemlisi tabii ki uzay araştırmaları. Benim çalıştığım alan daha çok insan araştırmaları üzerine kurulu. Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronotlar sürekli çıkıyorlar. Tabii bunlar hem yerçekimsiz ortamda oldukları için ve uzaydan gelen bir radyasyona maruz kaldıkları için bir sağlık riskiyle karşı karşıyalar. Uzayda birçok tehlike var ama bunlardan önemlisi uzay radyasyonu. Bir tanesi kozmik radyasyon dediğimiz güneş sistemimizin dışındaki farklı yerlerden gelen atom altı parçacıklara veya atomlara, iyonlara biz kozmik radyasyon diyoruz. Kendi güneşimizden de çeşitli radyasyon geliyor. Bunun zararı astronotlara uzun vadede kanser yapma riski var. Yakın vadede de katarak gibi veya işte merkezi sinir sistemini etkilemesi gibi ciddi sağlık rahatsızlıklarına yapıyor. Bizim grubun mesela uzay radyasyonu bölümünün işlevi şu: biz bu uzaydaki radyasyonu simüle edip, tahmin edip ne kadar astronotları korumaya almamız gerekiyor. Yani nasıl bir uzay aracı inşa edilmesi gerekiyor? Bunun üzerinde çalışıyoruz. Burada güzel bir simülasyon yapılmış. Şurada gösteriyorum mesela. Diyelim ki eğer karton kullanılırsa radyasyon ne olur? Burada diyor ki en az etkili koruma yöntemi. İşte ileriye doğru ilerliyoruz. Uzay radyasyonunda ileriye doğru ilerliyoruz. Mesela alüminyum dediğimiz o metal uzay radyasyonunda astronotları en iyi koruyan malzemelerden bir tanesi. Hem uzay aracının yapımında çok kullanışlı hem de uzaydaki radyasyona karşı astronotları en iyi koruyan malzemelerden bir tanesi olduğu için
uzay araçlarında genel itibariyle alüminyum kullanılıyor. Bu uluslararası uzay istasyonunda bulundukları sürece atmosferin halen belli bir miktar içinde oldukları için korunaklılar halen. Fakat 2028'den itibaren Artemis projesi adı altında astronotlar artık atmosferimizin dışına doğru çıkacaklar. Ay'a doğru gitmeye başlayacaklar tekrar. Artemis projesinde de Ay'ın çevresinde bir uluslararası uzay istasyonu kurulması planlanıyor. Bunun ismi de Gateway. Ve oradan itibaren daha sonra Mars'a gitmek üzere orası bir sıçrama tahtası şeklinde bir üs olarak kullanılmaya başlanacak. Daha sonradan da Mars'ta küçük bir üs inşa etme planı var. 2, 1, 0, all engine running. Bazen bu soru bana da soruluyor. İşte Ay'a gerçekten gidildi mi falan filan. Gidildiğine dair elimizde çok önemli deliller de var. Bunlardan en önemlisi mesela Ay'dan getirilen bu taşların parçalarının birçok ülke tarafından analiz edilmesine izin verilmesi. Bunların kimyasal yapısının analiz edilmesine imkan verilmesi. Ay'da mesela şu anda bakıldığında bile halen oradaki uzay aracının görülmesi. Bunlar delillerden bazıları. Bir bilim adamı olarak Ay'a gidilmediği iddiasının ben tamamen bir dedikodudan ibaret olduğunu düşünüyorum. Orion uzay aracı Artemis projesi kapsamında astronotların Ay'a gideceği araç olacak. Aynı zamanda Mars'a da Orion uzay aracıyla gidilecek. Bu Orion uzay aracının bir replikası. 4-5 tane astronotun ancak sığabileceği bir yer var. Ay görevinde astronotlar bunun içerisinde 13 gün girip 13 gün geri gelecekler. Mars ise gidiş geliş toplamda 1 sene falan alacağı düşünülüyor. 2026'nın ortasından itibaren Artemis projesinin ilk uçuşları başlayacak. 2028'e doğru ilk insanlı uçuşlar başlayacak. 2035 ve sonrasında da Mars'a planlanıyor ilk uçuşların başlaması, insanlı uçuşların başlaması. Birçok insanın aklını kurcalayan bir soru. Mars'a neden gidiyoruz? Uzay bilimi temel bilimlerin arasında sayılabilecek bilim. Yani bu uzay araştırmalarından birçok teknolojik yenilik çıkmış. Ve bunlar insan hayatını kolaylaştıran teknolojiler. Uzaya mesela su gitmiyor. Astronotlar orada kendi artıklarını tamamen filtreleyerek, kendi içme sularını, kendi tekrar kullanacakları suyu tekrar yapıyorlar. Bu da uzun süreli bir araştırma sonucu müthiş bir filtreleme teknolojisinin ortaya çıkması sonucu oldu. Kanser araştırmalarında mesela çok ciddi araştırmalar kat edildi. Uzayda mesela kanserin gelişimiyle alakalı, kanser hücrelerinin gelişimiyle alakalı çok farklı bulgulara ulaşıldı. Yani siz bilimsel bir projeye bir yatırım yaptığınız zaman o sadece öyle kalmıyor. O Ar-Ge'nin geri dönüşü size teknolojik olarak geri dönüşü muazzam bir para geri dönüşü oluyor yani size. Peki Mars'a gidecek miyiz? Mars'a mutlaka gidilecek. Eninde sonunda gidilecek. Mars'a gitmek öyle kolay bir şey değil. Bu yolculuk çok tehlikeli bir yolculuk. Uzay radyasyonu gibi bir tehlike var. Bunun minimize edilmesi için bir kere sürenin kısaltılması lazım. Sürenin kısaltılması için belki biz yeni bir teknoloji bulmamız lazım. Biz halen hidrojen, oksijen falan filan karışımı yakıtları kullanıyoruz. Roket yakıtlarından başka tür yakıtlara geçmemiz lazım. Bakın bu da başka bir teknolojik atılım. Belki de nükleer yakıta geçilecek. Yani şu an onunla alakalı çalışmalar var. Korkunç, dehşet bir bütçe gerektiriyor. Amerikan Kongresi raporlar hazırlıyor. Mesela bir 100 milyar dolardan bahsediliyor. Bunun sebebi de şu. Bu Gateway projesi dahilinde öncelikle oraya gidebilmek için bir üs kurmanız lazım. Üstten Mars'a gidebilmeniz lazım. Astronotlar için yakıtlarını, onların kalacakları yerleri, teçhizatlarını, her şeyi önceden göndermiş olmanız lazım. Onların sağ salim ve güvenli bir şekilde geri dönebilmeleri için bunları ayarlamanız lazım. Bu sadece hani Mars'a gidelim, roketle etrafında bir tur atalım, dönelim şeklinde bir proje değil. Gittiğiniz zaman Mars'ta yaşam var mıydı daha önceden veya Mars'ta ne tür bilimsel deneyler yapılabilir şeklinde bir amaçla gidebilmek lazım. Yani bütün bunların hepsi korkunç bir bütçe gerektiriyor. Peki Mars'a gittik. Mars'ta insanların yaşayabileceği bir ortam olacak. İşin en zor kısmı o. Mars'ın atmosferin çoğunluğu neredeyse %98'e yakını karbondioksitten oluşuyor. Mars'ta son yapılan keşifler bize Mars'ın özellikle kutup bölgelerinde donmuş miktarda, ciddi miktarda su olduğunu gösteriyor. Su belki o şekilde halledilebilir ama Mars'ta oksijen yok. NASA'nın tabii çeşitli projeleri var. Oksijeni orada üretme gibi projeleri var. Uzun vadede işe yarayacak mı, yaramayacak mı?
Bunlarla alakalı henüz bir sürü soru işaretleri var. Dünya üzerinde yaşayabilmemizin en önemli nedenlerinden bir tanesi atmosferin ve dünyanın doğal manyetik alanının bizi uzaydan gelen bütün radyasyona karşı koruyabilmesi. Ama maalesef uzayda bu yok. Mars'ta da yok. Ay'da hiç yok. Dünyadaki gibi bir yaşamın olma ihtimali şu an için orada mümkün değil. Fakat çeşitli koruma yöntemleri var. Mesela işte mağaralarda veya yerin altındaki sığınaklarda belki bu korumalar sağlanarak kısa süreli Mars'ta koloni kurma, yaşam gibi şeyler mümkün olabilir. Şu şekilde düşünmemek lazım. Mars'a gidildiği zaman her şeyin dünyadan geleceğini düşünmemek lazım. Marslı diye bir film vardı, Matt Damon'ın oynadığı. Oraya gittiğiniz zaman kendi patatesinizi, kendi bitkinizi kendiniz yapmanız gerekiyor. Kendi suyunuzu kendiniz üretmeniz gerekiyor. Kendi oksijeninizi kendiniz üretmeniz gerekiyor. En geç 2035'e doğru Mars'a insanlı araçların gideceğine dair benim ciddi bir beklentim var. Bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Hazır uzayla ilgili çalışan bir bilim adamı olarak da sizi şöyle karşımda bulmuşken sormuş olayım. Uzayda başka hayatlar var mı? Başka canlılar var mı? Yani uzaylılar var mı? Şunu ben mantık dışı buluyorum. Yani insanların çıplak gözle UFO gördüklerini iddia etmelerini ben çok inandırıcı gelmiyor bana. Bütün bunlar bana daha çok belli devletlerin belki projeleri olabilir. Bunlar gibi geliyor bana. Bu UFO iddiaları dikkatinizi çektiyse hep dünyanın yüzeyine yakın yerlerde gözüküyor. Uzaya doğru baktığımız binlerce teleskop var ve uzayda mor ötesi olsun, infrared olsun, X ışınları olsun algılayan çok ciddi teleskoplar olsun, dedektörler olsun, şunlar bunlar var. Yani bunlar binlerce ve bunların hiçbiri bugüne kadar herhangi bir yaşam tespitinde bulunamadı. Fakat bu olmadığı anlamına da gelmiyor. Bunun için en iyi ihtimal Mars ve Mars'ta mikrobik yaşam kalıntılarına dair bundan birkaç hafta önce olması lazım. Gazetelerde bir haber çıkmıştı. İnsanların Mars'a gitmek istemelerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Gerçekten acaba orada mikrobik bir yaşam var mıydı? Peki uzaya baktığınızda ne hissediyorsunuz? Cezaevinde benim çok vaktim oldu. Onun için hem Kur'an-ı Kerim mealleri hem Kur'an tefsirleri okuma şansım oldu. Daha önceden görmediğim bir şeyi orada gördüm. Orada şöyle diyordu: göğü üzerinize tavan olarak biz koyduk ve onu halen genişletmeye devam ediyoruz dediğimde 3-5 dakika kendime gelemedim. Benim çalıştığım alan uzay radyasyonu. Bizi o uzay radyasyonundan koruyan şey atmosfer, dünyanın çevresindeki manyetik alan ve karşımda bir kitap var ve o kitap bana diyor ki göğü üzerinize koruyucu bir tavan yaptım ve onu halen genişletmeye devam ediyoruz. İşin içinde 2 tane bilimsel kesin bilgi var. Birincisi, uzay radyasyonundan bizi gerçekten gökyüzü koruyor. İkincisi, evren gerçekten de genişlemeye devam ediyor. Bu kadar kesin bir bilgiyi dedim ki ancak bu göğü yaratan ve kainatı yaratan birisi ancak bunu bilebilir. 1400 sene önce yazılan bir kitapta bu karşımıza böyle bir bilimsel bilgi olarak çıkıyor. İnsanın bunu okuduğu zaman, bilimsel bu bilgiyi biliyorsa herhalde imanının artacağını düşünüyorum. Yani bu konuda etkileneceğini düşünüyorum yani. NASA'ya gelip çalışmadan önce hızlandırıcı fiziği alanında çalışıyordum. Kuantum dünyasında çalışıyorsunuz. Yani mikro alemde çalışıyorsunuz. Yani benim tecrübem mikro alemde de var, bir bilim adamı olarak makro alemde de var. Mikro alemdeki düzenin aynısı makro alemde de var. Ve bu beni gerçekten her baktığımda şaşkınlıktan şaşkınlığa çeviriyor. İnsafla bakan insan için de bunu herhalde tesadüfe yormayacaktır diye düşünüyorum eğer insafla bakarsa. Bilimle inancın çatışması diye bir şey söz konusu değil. Aksine bizim inancımız bize bilimsel araştırmayı emrediyor. Fakat bilimi yorumlayan insanlar, inançsız olan insanlar, siz daha çok medyada gördüğünüz için insanlarda bilime karşı bir alerji oluşuyor, bir antipati oluşuyor diyelim. Stephen Hawking'i duymuşsunuzdur. Dünyanın en tanınan, en meşhur bilim adamlarından bir tanesi. Şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki bu kainatın dedi işlemesi veya yaratılması için bir tanrıya ihtiyaç yok. Stephen Hawking bugüne kadar hayatı boyunca bilimi araştırmış bir adam. Ama bir tanrıya ihtiyaç yokmuş demesi bilimsel yorumdur. Bilim değildir bu.
Bu sefer insanlar bilime düşman olmaya başlıyorlar. Halbuki bilime düşman olmaya gerek yok. O onun yorumudur. Ama eğer siz bir inançlı insan olarak Kur'an-ı Kerim'de üzerinize gökyüzünü tavan olarak yaptık diyorum ve ben buna baktığım zaman benim imanım artıyor. Sizlere de ben bunu gösteriyorum dediğim zaman sizin bilmi bir inançsızlık sebebi olarak değil, aksine imanınızı perçinleyen, imanınızı artıran bir kaynak olarak görmeniz lazım. Herkese sorduğum bir soru, size de sormuş olayım. Herkesin şöyle yüzünü gökyüzünde çevirdiği vakit görebileceği bir gökyüzünde yazı olmuş olsaydı o yazının ne olmasını isterdiniz? 4 senelik bir hapishane sürecim oldu. Annem, babam ve yeğenlerim vefat etti. Çeşitli badireler atlattım. Hayatın gerçekten çok kısa olduğunu, bu hayatı diğer insanlarla ortaklaşa bir şekilde, zevkli bir şekilde yaşamak gerektiğini gördüm. Hiçbir anlamı yok yani. Hani uyumsuz yaşamanın, insanlarla savaşmanın, insanlarla kavga etmenin. Herhalde onu görmek isterdim yani. Hayatını güzel yaşa. Size çok enteresan bir anımı anlatayım. Buradaki Amerikalı arkadaşlarımdan bir tanesine bana bir soru sordu. Dininle alakalı bana bir şey söylemek istesen ne söylersin dedi. Bizim dedim peygamberimizin bir sözü var. Eğer ki dedim, sonuçta Amerikalılar da kıyameti biliyorlar. Eğer ki kıyametin kopacağını bilseniz ve elinizde bir fidan varsa o fidanı dikin dedim. Bizim dinimiz böyle bir din dedim. Bakın ben ona şeyden bahsetmedim. İşte Tanrı birdir, şudur budur falan filan. Bu şekilde bir ifade kullanınca kıyamet kopacak olsa bile elindeki şeyi, dünyayla alakalı, insanlığa bir iyilik yapmayı ifade edince dinimizin dünyanın imarıyla alakalı bu kadar teşvik edici olduğunu öğrenince gerçekten çok şaşırdı. Gençken bir kere göç ettiniz. Tekrar tatile gittiniz ama tatil sonrasında biraz tatil uzun sürdü. Sonrasında tekrar geldiniz buraya. Dolayısıyla tekrardan bir göç etmiş oldunuz. Bir anlamda yeni bir tutunma süreci olmuş oldu. Bu göçlerin size öğrettiği en önemli şey ne oldu? Kendimi böyle biraz göç eden kuşlar gibi hissediyorum. Baktığım zaman mesela bir cezaevi sürecinde mahkemelerden mahkemelere sürekli oradan oraya savrulup durduk. Şunu hiç unutmuyorum. 21 Temmuz 2016 öğlendi. Tam havaalanına doğru gidiyorum. Antakya'daki evimden eşyalarımı toplamışım. O anda karşımda sivil polisler belirdi. Arama yaptılar. Beni kolumdan tuttuğu gibi gözaltında öyle küçük bir yere kapattılar. O anda benim için sanki küçük bir ölüm gibi oldu. Çünkü zaten karanlık, kapalı bir alandı. Sizi nereye göç ettirdiklerinin farkında değilsiniz. Yani göç, bu dünyaya gelirken herhalde göç etmek üzere geldik. Bütün bu yaşadıklarım bana bu dünyada bir göçmen kuşu gibi olduğumuzu öğretti. Keyifli bir sohbetti ama sonuna geldik. Son olarak ne demek istersiniz? Geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Programınızı zevkle takip ediyorum. Bu şekilde güzel arkadaşlarla, değişik insanlarla bizi tanıştırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Şu anda aynen benim durumumda olan, haksız yere tutuklanmış veya gözaltına alınmış olan insanlara bir umut olsun diye söylemek istiyorum. Karanlık günler geçecektir. Mutlaka geçecektir. İnsanlar üzülmesinler. Onların da bu masumiyetlerin ortaya çıkacağını ve bu sıkıntılardan kurtulacaklarını gerçekten bekliyorum, ümit ediyorum ve dua ediyorum her zaman.